Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gördüğünüz gibi yine eski modellerimden işlemeli olan 2 şiş patiğime video çekeceğim. İstek üzerine tabii ki. Gerçekten şahane bir model. Çok beğeni alan ve sipariş alan bir model. Yeniden YouTube kanalıma yüklemeye karar verdim. İki renkle yapacağız. Krem rengi ve kırmızı. İşlemelerimizdeki rengimizde ekstra olarak kök yeşilimiz var. Hemen şöyle göstereyim. Bu yeşilin tonu size kalmış. Artık kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben patiğimin rengini krem ve kırmızı olarak seçtim. Yeşilinin de biraz canlı olmasını istediğim için bu şekilde kök yeşilini yapmış oldum. Şimdi bu elimdeki patik 40 numaraya uygun. Videoda vereceğim ölçüler 38 ve 39 numaraya uygun olacak. 36, 37, 38, 39 numaraya uygun yapacaksanız aynı sayıda başlamanız yeterli olacaktır. 40 numaraya uygun yapacaksanız 66 veya 68 ilmekle başlayın. Artırmaları yaparken de zaten ne kadar artırmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi Bismillah diyerek başlayalım patiğimizin yapımına. 60 ilmekle başladım. Yerlerini belirledim gördüğünüz gibi. 28 ilmek sağ tarafta, 28 ilmek sol tarafta, ortada da 4 ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğin etrafında artırmalarımızı yapacağız. Her sırada toplamda 4 artırma yapacağız. Normalde ikişer artırma yapılıyor ama bu modelde 4 artırma yapacağız. Başlayalım isterseniz. 60 ilmekle başladık. 5 diş haroşamızı ördük. Haroşa siz mesela ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak da örebilirsiniz. Ön yüzden düz, arka yüzden düz de örebilirsiniz. Bu sizin örmenize bağlı. Yani nasıl rahat ediyorsanız o şekilde haroşayı örebilirsiniz. Ben düz olarak örmeyi tercih ettim. 3 numara şiş kullanacağım. Şiş numaramı da söylemedim sanırım. 3 numara 2 şiş kullanacağım. Misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bu bilgileri de verdikten sonra başlayalım. İlk 28 ilmeğimi örüyorum. Yani bakın şuradaki kırmızı ipime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi haroşa bitti. Buradan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Haroşa yok. Şu anda patiğimizin ön yüzündeyiz ve ilk artırmamızı yapacağız. Yerini belirlediğim ilk kırmızı ipime kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, 28 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bakın kırmızı ipimin olduğu yerde bir tane gizli artırma yapıyorum. Parmağıma ipimi doladım, artırmamı yaptım. Bir ilmek örüyorum düz olarak. Bir tane düz ilmek ördükten sonra tekrar artırma yapıyorum. Yani şu bir ilmeğin her iki tarafından artırmış olduk. Şimdi 2 tane düz ilmek örüyorum. Bu 2 düz ilmek patiğimiz bitene kadar sabit kalacak. Bu 2 düz ilmeğin etrafından yani sağından ve solundan artırma yapacağız. Bir de mesela 28 ilmek ördük, artırdık. Bu 28 ilmekte yine patiğimizin artırmaları bitene kadar sabit olacak. Her ön yüze geldiğimizde 28 ilmek örüp artıracağız. Yani bu artırmalar bitene kadar burası sabit olacak. Şimdi 2 ilmek ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. 2 ilmekten sonra gizli artırmamı yaptım. Bir ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Burada bakın 4 tane gizli artırma yapmış olduk. Delik olmayacak artırdığımız ilmekler. Şimdi bu 4 ilmek kaç ilmek oldu? 8 ilmek oldu. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8. 4 tane artırma yaptık. 4 tane de burada ilmeğimiz vardı. Toplamda 8 ilmek oldu. Yani 4 ilmek artırmış olduk. Kalan 28 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum sıra sonuna kadar. Umarım artırma kısmı anlaşılmıştır. Zaten bu modeli örüp de işleri yarım kalanlar
da olmuş kanalım çalınınca. Hem onlar için, onlara da biraz şey olsun, yardım olsun diye, hem de tekrar yeniden örmek isteyenler için tekrar anlatayım dedim. Umarım anlaşılır olur sizler için. Arka yüze döndüm. Arka yüze döndükten sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi örerken dikkat edelim, delik olmasın. Delik olmayacak, yani gizli artırma yaptığımız için delik olmaması gerekiyor. Şimdi hemen artırdığım kısma geleyim, orayı da. Yani belki yeni başlayanlar pek bilemezler. O yüzden buraya kadar öreyim, artırma kısmına kadar. Şimdi geldik gizli artırmaya. Bakın bu gizli artırmamız. İpimiz önde. Şöyle ilmeğimi ördüm. Bakın burası delik olmadı. Ortadaki bir ilmeğimi ördüm. Yine bakın artırmaya geldim. Bu artırmayı yine ters olarak ördüm. 2 ters ilmeğim var yine. Burada artırdığım ilmek. Yani delik olmamasına özen gösteriyoruz. Bu şekilde sıramızı örelim. Yani ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın buradan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyoruz. Tekrar söylüyorum. Şimdi ikinci artırma sıramızdayız. İlk 28 ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi bu 28 ilmek sabit olacak. 28 ilmekten sonra artırmamızı yapacağız. Kırmızı ipimin olduğu kısma kadar geliyorum. ...28 ilmeğimi ördüm. Buradan sonra 28 ilmek sabit, dediğim gibi burayı örüp artırmamızı yapacağız. 28 ilmeğimi ördüm, artırmamı yaptım. Daha önce bir ilmeğin her iki kenarından artırma yapmıştık. Burası 3 ilmek oldu. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Şöyle yapayım. Bakın ortada 2 ilmek sabit. 28 ilmek ördüm, artırdım. 3 ilmek ördüm, artırdım. Yani burası 1 ile 1 ilmekle başladık. Her iki kenarından arttırdığımız için 3 oldu. Sonra 5 oldu. Bakın burası. Bir sonraki sırada 7 ilmek olacak. Bu ortadaki 2 ilmek ve kenarlardaki 28 ilmeğimiz sabit. Artırdığımız ilmekler bu ilmeklerin arasına denk gelecek. 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. 3 ilmeğimi örüyorum burada. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Bakın 3. ilmeğim zaten belli. Artırmış olduğum ilmek burada. 3. ilmeğim burada. Burada 28 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Ve kalan 28 ilmeğimi örüyorum. Şimdi umarım anlaşılmıştır. Şu 2 ilmekten sonra şunu da buraya katacaktım. Unuttum tabii ki. 2 ilmek sabit olacak ve kenardaki 28 ilmek sabit olacak artırma bitene kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Dilim döndüğünce sizlere en kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sonrasında görüşelim. Arka yüzden sıramı ördüm. Herhangi bir işlem yapmadım arka yüzde. Ters olarak ördüm bütün ilmeklerimi. Şimdi tekrar 3. artırma sıramıza geçiyoruz. Yine 28 ilmeğimi örüyorum. 28 ilmekten sonra artırmamı yapacağım. Hızlıca öreyim burayı.
28 ilmeğimi ördüm. Zaten bakın artırma yaptığımız yer belli. Bakın bu şekilde artırmalarımız belli. 28 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Burada 5 ilmeğimiz var. Bakın ortadaki 2 ilmekten önce 5 ilmeğimiz var. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi buradan 28 ilmeğe kadar şurada 5 ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. Bu 5 ilmeği örüyorum. Gizli artırmamı yapıp kalan 28 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde artırmalarımıza devam ediyoruz. Hemen şöyle bakın. Buradan da göstereyim ki net anlaşılsın. Bakın burası 28 ilmek. Artırma yaptığımız bir ilmekle başladık. Her iki tarafından artırdığımızda burası bu şekilde büyüyor. Şurası da ortadaki 2 tane sabit ilmeğimiz. Yani bu 2 ilmeğin her iki kenarından 28 ilmeğin ördükten sonra ve 28 ilmekten önce. Bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten yerleri belli artırmalar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi artırmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 5 artır. Şimdi şu anda 3. artırmamızı yaptık. Toplamda 5 artırma sırası yapıyoruz. 3. artırma sıramızı yaptık. 5 artırma yapacağız. 38-39 için. Aynı zamanda 36 ve 37 numara için de yine 5 artırma yapmanız yeterli olacaktır. 40 numara için başladığınız sayıdan sonra modeli kurdunuz ve artırmaları yaptınız. Ben burada 38-39 numara için 5 artırma sırası yaptım. 40 numara için burada 6 artırma sırası yapacaksınız. 40 numara için. Eğer 41 numaraya uygun yapacaksanız burayı aynı yapıp yine 6 artırma sırası yapıp kırmızıyı bağladıktan sonra burada bir tane fazla yapabilirsiniz. Kırmızıyı bağladıktan sonra da buradaki sayıyı vereceğim. Şimdi kafanız karışmasın. Krem sıramızda toplamda 6 artırma sırası yapacaksınız. 40 ve üzeri için. 38-39 numara için ve 36 ve 37 numara için 5 artırma sırası yeterli olacaktır. 5 artırma sıramızı tamamlayalım. Sonrasında kırmızı ipimizi bağlayalım. Yine artırmalarımıza devam edelim. Kremle artırma sıramı tamamladım. Toplamda 5 artırma yaptım. Şuradan saydığınızda bakın zaten yerleri belli, artırma yerleri. 1, 2, 3, 4 ve şurada bu da 5. artırmamız. Toplamda 5 artırma sırası yaptık. Yani ön yüzden ve arka yüzden toplamda 10 sıra örmüş olduk. Kırmızı ipimizi bağlayalım. Kırmızı ipimizle örmeye başlayacağız. Aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz. Sadece renk değişimi yapıyoruz. Yarısı krem, yarısı kırmızı oluyor modelimizin. Yine ilk 28 ilmeğimi örüyorum. 28 ilmekten sonra yine artırmamı yapacağım. Yine her sırada 4 artırma yapacağız. Yani hiçbir şey değişmiyor. Sadece renk değişimi oluyor bu sıradan itibaren. Farklı bir şey yapmıyoruz. 28 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Burada krem ipinizi kesebilirsiniz. ...28 ilmeğimi ördüm. Bakın artırma olan kısma geldim. 28 ilmeğimden sonra yine gizli artırmamı yapıyorum. Şu ortadaki 2 ilmeğime kadar bakalım kaç tane ilmeğimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artırmamız olmuş. Ve tekrar şu ortadaki sabit olan ilmeklerimize geldik.
11 ilmekten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Yine gizli artırmamı yapıyorum. Bu ortada olan 28 ilmekten önce yapacağımız artırmaya kadar 11 ilmeğimiz var. Bu 11 ilmeği yine düz olarak örüyoruz. ...11 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım ve kalan 28 ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi buradan itibaren aynı şekilde devam ediyoruz. Artırmalarımız aynı. Arkadan ve önden örmemiz aynı. Yani ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Hemen şöyle modelimden de göstereyim. Hiçbir farklılık yok. Şimdi kırmızı ipimizi bağladıktan sonra da toplamda 6 artırma sırası yapacağız. Kremle 5 artırma sırası yaptık. Kırmızıyla da 6 artırma sırası yapacağız. Yani başlangıçtan ve taban kısmına kadar 11 artırma sırası yapmış olacağız. 36 ve 37 numara için kırmızı kısmı bağladıktan sonra 5 artırma yapmanız yeterli. Yani baştan sona kadar, tabana kadar 10 artırma yapacaksınız. Yani bir artırma eksik yapmış olacaksınız. 40 numara için ise 7 artırma sırası yapacaksınız. Yani bu ayak numaralarındaki bu sayıları söylüyorum. Umarım kafanızda karışıklık olmaz. 40 numara için 7 artırma sırası yapacağız. Eğer küçük gibi geldiyse, yani 41 numaraya veya 42 numaraya göre yapacaksanız bir artırma sırası daha fazla yapabilirsiniz. Yani kremde 6 artırma sırası, kırmızıda 7 veya 8 artırma sırası yapacaksınız. Yani toplamda 14 veya 15 artırma sırasıyla patiği tamamlamış olacaksınız. Bu 40 numara için. 38-39 numara için krem kısımda 5, kırmızı kısımda 6. 36 ve 37 numara için krem kısımda 5, kırmızı kısımda 5. Toplamda 10 artırma sırası yapmış olacaksınız. Şimdi tamamlayalım. Sıralarımızı aynı şekilde devam edelim. Kırmızıyla da yine 5-6 artırma sırası tamamlayalım. Sonrasında tabana geçmeden işlemelerimizi yapacağız. Sonrasında tabanı öreceğiz. Evet, ben artırma sıramı tamamladım. Kırmızıda 6 artırma sırası daha yaptım. Toplamda baştan sona kadar, yani tabana kadar 11 artırma sırası yapmış oldum. Şimdi isterseniz işlemeye geçelim. Patiğin tabanını ördükten sonra işleme işimiz biraz zor olacağı için ne yapıyoruz? Tabanı örmeden işlememizi yapıyoruz. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay oluyor bu şekilde işlememizi yapmamız. Tabana geçmeden işlememize başlayalım. Yeşil ipimizden uzunca bir ip keselim. İlk önce yeşille başlıyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Nereden başlıyoruz işleme yapmaya? Bakın, şişimizin arka kısmı olan şu kısımdan, buradan başlıyoruz. Şimdi şu ikinci ilmeğin içerisinden, yani alttan şöyle batıyorum. Şuradan krem ve kırmızının birleştiği noktadan iğnemi çıkartıyorum. Hemen şöyle hızlıca çekeyim. İpimi çektim. Şimdi bu tarafa batacağım. Yani kırmızı tarafa. İlmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin şöyle içerisine, herhangi bir yerine batıyorum. Sonrasında bakın, şu ilmeği çıkardığım, şişimin ucuyla göstereyim. Çıkardığım ilmeğin altından sayıyorum. Bakın, şu V gibi olan yerleri sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin ikinci ilmeğinden şöyle çıkartıyorum. Yani iğnemiz bakın bu şekilde çapraz görünüyor. Üçüncü ilmeğin içerisinden şöyle çıkartıyorum. İpim böyle duruyor. Diğer ipim de bu şekilde. İğnem böyle. Şimdi iğnemi çekiyorum yavaşça. Bakın, şu halkanın şöyle görünüyor. Görünüm böyle bakın.
Birinci dalını yaptık. Şimdi karşı tarafa. Yani bir bu tarafa yapıyoruz, bir diğer tarafa batıyoruz. Şimdi bu çıkardığım, bakın en son batıp çıktığım şu ilmeğin karşı tarafına hemen aynı hizasından 1, 2, 3. ilmeğe şöyle batıyorum. 3. ilmeğe battım. Nereden çıkartıyorum? Şu krem ilmekleri sayıyorum. Şöyle ip ucuyla göstereyim. Şu V kısımları sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü sıranın ikinci ilmeğinden çıkartıyorum iğnemi. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi iğnemiz böyle yan duruyor. Bu ipimi şöyle atıyorum. Bu da böyle duruyor. İğnemi ikisinin ortasından şöyle çekiyorum. Bu tarafında dalını yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi iğnemi çıkardığım kısmın aynı hizasından 1, 2, 3. ilmeğin içine batıyorum. 3 sıra aşağıya 3.'nün 2. ilmeğinden iğnemi çıkartıyorum. İpim böyle. Buradan çıkan ipim bu da bu şekilde. İğnemi böyle yaptım. Ve çekiyorum. Bu şekilde işlemimizin dal kısmını yapmış oluyoruz. Yine en son iğnemi çıkardığım yeşil kısmın aynı hizasından bu defa karşı krem kısma batıyorum. 1, 2, 3. ilmeğin içerisine batıyorum şöyle. Battıktan sonra da 1, 2, 3. sıranın 2. ilmeğine batıyorum. Şöyle. Bu iğnemin ucundaki olan, bakın şu kısmında gelen ipimi bu tarafa atıyorum. Bu da bu tarafta. İğnemi şöyle yapıyorum. Çekiyorum ve görünüm böyle. Yine aynı şekilde karşı tarafa 1, 2, 3. ilmeğin dibine batıyorum. 1, 2, 3. sıranın 2. ilmeğinden iğnemi çıkartıyorum. Şöyle. Umarım anlaşılır olmuştur. Hemen karşı hizasına 1, 2, 3. ilmeğin dibine batıyorum. 3 sıra aşağıya ve 3. sıranın 2. ilmeğinden iğnemi çıkarıyorum. Bu dalın sıklığı size kalmış. Aynı şekilde ilerlerseniz yani 4 sıra aşağıya da batabilirsiniz. Bu bana biraz sık geldi derseniz, bu şekilde yoğun olsun istemezseniz eğer bunu aralarını seyreltmek size kaldı. Ben 3. sıranın 2. ilmeğine batıyorum. Eğer biraz daha arasının mesafesinin uzun olmasını istiyorsanız 4. ilmeğin 4. sıranın 2. ilmeğine batacaksınız. Yani böyle mesela ben 3.'nün 2. ilmeğine battım. İğnem bu şekilde duruyor ve böyle çekiyorum. Dalımı yapmış oluyorum. Yine aynı hizada bakın kırmızı kısma geçiyorum. Kırmızı ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3. 3.'nün hemen dibine batıyorum. Altta 1. sıra, 2. sıra, 3. isterseniz 4. sıranın mesela şöyle olacak. 4. sıranın 2. ilmeğinden çıkarmış olacaksınız. Benim için bu sıklık yeterli. Ben bu sıklığı seviyorum. O yüzden 3. sıranın 2. ilmeğinden çıkartıyorum. Dediğim gibi siz eğer biraz daha seyrek olsun isterseniz 4. sıranın 2. ilmeğinden çıkartabilirsiniz iğnenizi. Şimdi ben 3. sıranın 2. ilmeğinden iğnemi çıkardım. İplerim bakın böyle. İğnemi şöyle yaptım ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. O kadar kolay ki burayı zevkle yapacaksınız bu işleme kısmını. Karşıya geçiyorum. Kremin 1, 2, 3. ilmeğine batıp 3 sıra aşağıda 2. ilmeğinden iğnemi çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra ipimi şöyle atıyorum. Bu da bu tarafta zaten. İğnemi ikisinin ortasından böyle çekiyorum. Karşıya geçiyorum. 3. ilmeğe battım.
3 sıra aşağıya ve ikinci ilmeğin içerisinden çıkardım. Böyle çekiyorum. Yine karşı tarafa 3. ilmeği 3 sıra aşağıya ikinci ilmekten çıkartıyoruz. Dal kısmı bu şekilde. Arada bir böyle de sorun da yaşanabiliyor. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Şimdi burada bakın artırma kısmı biraz böyle arası sık olabilir. Ne yapıyorum hemen? Karşısına bak şuraya geliyor mesela. Bu diğeriyle çok dip dibe oluyor. Ne yapıyorum? Bunun hemen bir altındaki ilmeğe batıyorum şuraya. Buraya batıyorum ki çok sık olmasın ilmeklerin arası. Buradan da yine 3. sıranın ikinci ilmeğinden çıkardım. Şöyle ipimi alayım. Bakın çok sık olmadı arası. Bakın normalde şuraya batmam gerekiyordu. Ben hemen bir aşağısına battım. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu artırma kısımlar biraz böyle şey olduğu için çok dip dibe gelebilir. Burayı da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Normalde ben işleme yapmayı pek sevmem. Ama bu işleme kısmı gerçekten çok zevkli. Çok kolaylıkla bitirebiliyorsunuz. Şöyle biraz ilmeklerimi yukarı doğru çekiyorum ki şurası açılsın ve net araları görebileyim. Hemen şöyle şuraya batıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Yani bu dal kısmını göz kararı ayarlamanız gerekiyor. Eğer böyle sık sık da örgü yapıyorsanız kolaylıkla yapabilirsiniz. Burayı ayarladıktan sonra zaten gerisi çok basit. Tomurcuklar zaten çok kolay yapılıyor. Bakın bu kısmı bu şekilde yaptık. Artırma kısmı. Göz kararı ayarlıyorsunuz yani. Yani bir sayı vermeme de gerek yok. Bu şekilde göz kararı dalları yapabilirsiniz. Burayı bilerek kesmedim ki hani elimi takip ederek siz de örün diye. Çünkü bu işleme kısmında biraz daha öncesinde takılanlar olmuştu. Böyle elimi takip ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok az kaldı dal kısmını bitirmemize. Karşı tarafa hemen şöyle. Gördüğünüz gibi çok da çekiştirmiyorum ipleri. Gayet gevşek bir şekilde bırakıyorum. Ayağı giydiğimizde bu kısım çekme yapmasın. Şu şekilde. Son artık 1-2 dalımız kaldı.
Sona doğru geldik. Karşı tarafa şöyle yapıyoruz. Dediğim gibi son artık. Şimdi şuraya da bir tane daha yapmak istiyorum ama olacak mı? Güzel durur mu? Evet, durur gibi. Şöyle yapalım. Küçük bir tane dalımız olsun. Burası boş kalmasın. Şimdi son kısmı bitirdik. Bakın böyle. Son kısmı bitirdim. Hemen ne yapıyorum? Şu ipim şu kısmın ipimiz bu tarafında. Ben hemen şuraya batıyorum. Dibine batmış oluyorum yani. Böyle aşağı doğru çektim. Ve burayı şimdi arkadan buraya sabitleyeceğim. Dal kısmını bitirdik. Umarım faydalı olmuştur size. Kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Yeşil kısmımız bitti. Şöyle. Yani birkaç defa böyle ördükçe eliniz benim gibi alışacaktır ve orantılı bir şekilde yapacaksınızdır yani. Şimdi tomurcuk kısmını yapacağız. Şu kısımlara tomurcuk yapacağız. Krem olan kısma kırmızı, kırmızı olan kısma da krem olarak yapacağız. Evet, ben şimdi iğneme krem ipimi bağladım. Tomurcuklarını da çok kısa anlatacağım. Kırmızı olan kısma krem ipimizle tomurcuk yapacağız. Krem olan kısma da kırmızı ile yapacağız. Buraya krem, buraya kırmızı. Şimdi ben krem ipimi bağladım önce. Şimdi şurada duran, bakın, iğnemi çıkardım şu yeşil kısmın ucuna. Alttan batıyorum, iğnemi çıkartıyorum üst taraftan. Böyle çıkardıktan sonra parmağımla şöyle tutuyorum. İğneme 2 tane doluyorum ipimi. Doladıktan sonra hemen yanına batıyorum. İpimi aşağıdan çekiyorum. Gördüğünüz gibi tomurcuğumuzu yaptık. Hemen yanından tekrar alttan batıp yukarıdan çıkartıyorum. İpimi tekrar çektim. Parmağımla şöyle tuttum. İğneme 2 defa doladım. Eğer ipiniz ince ise 3 defa dolayabilirsiniz. Doladıktan sonra bakın, çıkardığım krem ipin dibine batıyorum. Alttan tekrar çekiyorum. Şimdi bu 2 tomurcuğun ortasından şuradan iğnemi çıkartıyorum tekrar. Çıkardıktan sonra yine bir tane daha tomurcuk yapıyorum buraya. Şöyle doladım. Aynı yere tekrar batıp alttan iğnemi çıkartıyorum. Çıkardım ve ipimi çekiyorum. 3 tane buraya tomurcuk yapmış olduk. Şimdi bir alttaki şu kısma geliyorum. Alttan yine hemen şu yeşil ucundan çıkartmış oluyorum, yanından. Umarım net görünüyordur. Şuradan yeşil kısmın yanından çıkarttım. Çok böyle çekiştirmeden arka kısmı, bakın bu şekilde. Çok böyle çekersen burası büzüşür. Çekiştirmemeye özen gösterin. İpimi çıkardım. Yine 3 tane tomurcuk yapacağım. Birinciyi 2 tane dolama yaptım iğneme. Aynı yere tekrar battım ve çektim. Şimdi yanından tekrar batıp iğnemi çıkartıyorum. 2 tane yan yana, bir de üstüne yapıyoruz. Tomurcuğumuzu 2 defa doladım. Aynı yere tekrar batıp alttan çektim. Şimdi bu ikisinin tam ortasından iğnemi çıkardım. Buraya bir tane daha tomurcuk yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi üçlü tomurcuğumuzu yaptık. Bir alttakine kayıyorum, hemen iniyorum aşağıya. Yeşilin hemen dibinden batıp yukarıdan çekiyorum. İğneme 2 defa doluyorum.
ve hemen yanına batıyorum. Birinci tomurcuğumuzu bu şekilde yapıyoruz. Hemen yanından yine çıkartıyorum. İpimi buraya bir tane daha yapıyorum. İkinci tomurcuğumuzu yaptık. İkisinin ortasından iğnemi çıkartıyorum yine. İğneme ipimi doluyorum. Aynı yere batıp çekiyorum. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi burası bitene kadar kremle tomurcuğumuza devam edelim. Sonrasında kırmızıyla tomurcuklarımızı yapacağız. Krem kısmını tamamladık. Tomurcuklarımızı bakın bu şekilde. Son tomurcuğu yaptıktan sonra da altına sabitledim ve ipimi kestim. Şimdi kırmızı ipimi iğneme taktım. Ucunu da düğüm attım. Şimdi bu kısımdan kırmızı tomurcuklarımızı yapacağız. Yine aynı şekilde hemen şu yeşilin yanından iğnemi alttan yukarıya doğru çıkartıyorum. Tomurcuklar yine aynı şekilde. 2 kere doladım. Aynı yere battım. Alttan çekiyorum. Yine böyle hemen dibin yanına batıyorum şöyle. İğnemi çektim. 2 defa doladım. Dediğim gibi benim ipim biraz kalın olduğu için 2 defa dolamam yeterli. İnce ise eğer ipiniz 3 defa dolayabilirsiniz. Hemen bu 2 tomurcuğun ortasından iğnemi yukarı doğru çıkartıyorum. 3. tomurcuğumu da yapıp batıyorum ve alttan çekiyorum. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Hemen bir altına iniyorum. Buradan yeşilin dibinden iğnemi çıkardım. Çok çekiştirmiyorum. 2 defa doladım. Aynı yere battım. Birinci tomurcuğumu yaptım. Hemen birincinin yanına şöyle batıyorum. İkinci tomurcuk için iğnemi çıkardım. Yine 2 defa doladım. Hemen dibine batıyorum. İğnemi çekiyorum. Bu ikisinin hemen ortasından iğnemi tekrar çıkartıyorum yukarıya doğru. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum ve gördüğünüz gibi tomurcuğumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Böyle aşağı doğru iniyoruz sona kadar. Tomurcuklarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi çok fazla çekiştirmeden alt kısımdan gevşek kalsın, hiç önemli değil. Sıkı olursa ayağınıza giyerken burası gerilir ve güzel bir görüntüsü olmaz. O yüzden çok fazla sıkı yapmamanızı tavsiye ederim. Yani bir tomurcuktan ikinciye geçerken. İpinizi çok çekmeyin. Arası biraz gevşek kalsın. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Hemen ikisinin ortasından iğnemi çıkartıyorum. Yine 2 defa doladım ve aynı yere tekrar battım. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Tomurcuklarımızı yapıyoruz sona kadar. Buraya geldiğimizde de alttan da sabitleyelim. Ve işleme kısmımız bitmiş olacak. Şimdi kırmızı kısmı tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Evet, işlememizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Bakın. İşlememiz çok güzel oldu. Tabana geçmeden işlemeyi yaparsak gerçekten çok kolay oluyor. Çabucak yapılıyor. Şimdi ben burada ipimi kesmiştim. Tekrar ipimi bağlayacağım. Kırmızı ipimi tekrar bağlayacağım. Ve 2 sıra haroşa olarak öreceğim. Yani bir ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğim. Şöyle ilmeğimi aldım. Burada 2 ipimin ucunu bağlayayım ki hemen ilmeklerim açılmasın. Bunda zaman kazanmak açısından bu şekilde kestim. Yoksa normalde böyle yapmıyorum. Haroşa olarak öreceğiz. Bir diş haroşamız olacak. İster ön yüzden düz, arka yüzden düz, ister ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örelim. Artırmalarımız bitti. 2 sıra ilmeklerimizi
öreceğiz. Ön yüzden ve arka yüzden bir diş haroşamız olacak. Sonrasında tabana geçeceğiz. Ben düz olarak örmeyi tercih ediyorum. Tabanımız da haroşa olacak. Zaten modelden de gördüğünüz üzere tabanımızı da haroşa olarak yapacağız. Şimdi iki sıramızı tamamlayalım. Bakın ördükçe işlemelerimiz nasıl güzel görünüyor. Umarım anlatımım güzel olmuştur. Şimdi iki sıramızı tamamlayıp gelelim. İki sıra ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak ördüm ben. Bir diş haroşam oldu. Şu anda artırmalarımızdan sonra toplamda 104 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi bu 104 ilmeğin 8 ilmeğini ortaya vereceğiz. Geriye kalan ilmek sayımızı da 2'ye eşit bir şekilde paylaştıracağız. 8 ilmeğini ortaya verdik. 104 ilmeğin 96 ilmeğimiz kaldı. Bu 96 ilmeği de 48 ilmek sağ taraf, 48 ilmek de sol tarafa vererek eşit miktarda paylaştırmış olduk. Siz de ilmek sayınıza göre bu şekilde yapabilirsiniz. 40 ve üzeri yapacaksanız buraya 10 ilmekle başlayın. Burun kısmından tabana 10 ilmekle başlayın. Ben 8 ilmekle başlayacağım. Siz büyük yapacaksanız 10 ilmekle başlamanız yeterli olacaktır. Şimdi ben başlıyorum hemen örmeye. Haroşa olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi buradan itibaren 48 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Oraya kadar isterseniz örelim. 48 artı 8 ilmek örelim. Sonrasında devam edelim. 48 artı 8 ilmek ördüm. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi 48 artı 8 dedik. 8 burun kısmına yani taban kısmı olacak. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğim bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi tekrar örüp geriye dönüyorum. Şimdi bu 8 ilmekle kalmayacak. Artıracağız bu ilmekleri. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Hemen yan taraftaki ilmeklerimden bir tane örerek taban kısmına ekliyorum. 9 ilmeğim oldu tabanda. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek taban kısmına ekliyorum. 10 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. Birer tane daha ekleyeceğim yan kısımlardan. 10 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek yine buradan örerek taban kısmına ekliyorum. 11 oldu. Geriye dönüyorum. 11 ilmeğimi örüyorum. Zaten bakın araları bu şekilde açılıyor ilmeklerin geriye döndüğümüz için. 11 ilmeğimi örüyorum. Yine bir tane de buradan örerek taban kısmına ekliyorum. 12 ilmeğim oldu. 36 ve 37 numara için 12 ilmek yeterli. Şimdi ben 14 ilmek yapacağım. 40 numara üzeri yapacaksanız 16 ilmek yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi 12'ye kadar arttırdım. Buradan sonra kesme işlemi yapacaksınız. 36 ve 37 numara. 38-39 için de 14 ilmek yapacağım. Yine birer ilmek daha ekleyeceğim tabana. 12 ilmeğimi örüyorum. Bir buradan bir de bu taraftan örerek tabana eklediğimde 14 ilmeğim olacak. Sonrasında kesme işlemine başlayacağım. 12 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek buradan örerek aldım. 13 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. 13 ilmeğimi örüyorum tekrar. Tabanı bu şekilde ayak büyüklüğünüze göre artırıp eksiltebilirsiniz. Yani büyük yapmak isterseniz 2 ilmek fazla, yani benim verdiğim sayıdan. Eğer küçük yapacaksanız eksik yapabilirsiniz bu ilmek sayısını. Bu şekilde ayak numarasına göre ayarlayabiliriz. Şimdi buradan yine bir ilmek örerek alıyorum. 14 ilmeğim oldu. Benim için 14 ilmek yeterli.
40 numara yapacaksanız birer ilmek daha ekleyin tabana. 16 ilmek olsun. Rahat olur giyip çıkarmanız. Ve ayağınıza tam olarak olur. Buradan itibaren kesme işlemine başlıyoruz. 13 ilmeğimi örüyorum. 14. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. 13 ilmeğimi örüyorum. 14. ile bir sonrakini kesiyorum. Siz de tabanı hangi sayıda yaptıysanız, mesela 12 ilmek yaptıysanız 11 ilmek örüp 12. ile bir sonrakini keseceksiniz. Evet. 13 ilmeğimi ördüm. 14. ile yine bir sonraki ilmeğimi kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Böyle kesmeye devam ediyorum. Yandaki ilmeklerimi kesiyorum ve tabanı oluşturuyorum. Böylelikle. Yine 13 ilmeğimi ördüm. 14. ile bir sonrakini kestim. Evet. Bu kadar yeterli. Yani anlatımım bu kadar yeterli. Devam edelim. Birer birer kesmeye gidip gelerek patiğimizin tabanına oluşturalım. Sonrasında bir ilmek kalınca, yani şurada son ilmekler kalınca, burada da bir ilmek kalacak. Şimdi sonrasında ben bu tabandan 2 ilmek eksilteceğim. Yani 12 ilmeğe düşüreceğim. Yukarıya 12 ilmek çıkaracağım. 36 ve 37 numara için 12 ilmeği, yani tamamını kesin. Buradaki ilmeklerin tamamını kesin. 12 ilmek çıkacak yukarıya. 40 ve üzeri için tabana 16 yaptıysanız yine 16 ilmeğin 4 ilmeğini eksilteceksiniz. Buraya kadar. Yani sonda 2 ilmek kalınca taban ilmeklerinden 4 tane keseceksiniz. 2 tane bir sırada, 2 tane de bir sırada keseceksiniz. Zaten onu şimdi göstereceğim ben buraya geldiğimizde. 2 tane bir sırada, 2 tane de diğer sırada kesip 12 ilmeğe düşüreceksiniz. Yoksa çok büyük olur. 16 ilmeği yukarı doğru çıkartırsanız daha da büyük olur. O yüzden bu şekilde ayarlayacaksınız. Sonda 2 ilmek kalınca tabandan 4 ilmek eksilteceğiz. Ben zaten şimdi bir ilmek kalana kadar yapacağım tabana. Bir ilmek kalınca eksiltmeyi göstereceğim. Sonrasında da patiğimizin arka kısmını yapacağız birlikte. Evet, tabanımızı tamamladık. Bakın şöyle 14 ilmeği örerek kenardaki ilmekleri birer birer eksilttik. Burada burada da bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi ben 14 ilmeğin hepsini yukarı doğru çıkarmayacağım. 2 ilmek keseceğim burada. Eğer sizin için yeterliyse 36 ve 37 numara eksiltmenize gerek yok. Ben 2 ilmek eksilteceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum bir tane. Taban kısmında son 4 ilmeğe kadar örüyorum haroşa olarak. Son 4 ilmeğe geldim. Bakın bu taban kısmı. İlk ikisini birlikte alarak kestim. 2 ilmeğimi burada eksiltmiş oldum. Son kalan ilmekle bu şekilde kestim. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra 12 ilmeğimiz kaldı tabanda. Şimdi 11 ilmeğini örüyorum. Geriye döndükten sonra bu tarafta ilmeğimiz kalmadı zaten. 11 ilmeği ördüm. 12. ile burada kalan son ilmeği de keserek kenarlardaki ilmeklerimi bitirdim. Şu anda şişimde toplamda 12 ilmeğim var. Bu 12 ilmeği yukarıya doğru çıkaracağım. Haroşa olarak devam edeceğim buradan sonra. Hemen göstereyim nasıl yukarıya doğru çıkıyoruz. 11 ilmeğimi örüyorum. 12.yi örmeden aldım. Şurada bakın şu ilmeğin hemen dibine, şu ilmeğin dibindeki yuvaya içten dışa doğru şişimi taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye dönüyorum. Bu tarafta da yine aynı işlemi yapacağız. 11 ilmeğimizi örelim. 12.yi örmeden alalım. Burada da hemen şuraya
Bakın normalde diğer tarafta ilmeğin dibindeki yuvaya batmıştık. Burada buraya batmıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Yoksa bir tane ilmeğimiz fazla geliyor. Şöyle hemen bir sonraki yuvaya dıştan içe doğru şöyle taktım. Bakın. Normalde şuraya batmam gerekiyor. Ama şimdi ben burada kırmızı ilmekleri yukarı doğru kreme kadar çıktığımda burada bir tane ilmeğin fazla gelecek. O yüzden bunu önlemek için bunu atlıyorum, ikinciye batıyorum şöyle. Dıştan içe doğru şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. 11 ilmeğimi örüyorum. Buradan sonra her yuvaya batarak devam edeceğiz. 11 ilmeğimi ördüm. 12.yi örmeden aldım. Sıradaki yuvayı içten dışa doğru şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. Burada da yine 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ilmeğimi örmeden aldım. Burada da sıradaki yuvayı şişime dıştan içe doğru şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kırmızı kısmı kreme kadar böyle devam ettiriyoruz. Şuradaki gördüğünüz yuvalara biraz önce gösterdiğim gibi şişimize takarak ilmeklerimizi örüyoruz yukarıya doğru. 11 ilmeğimizi örelim. 12. ilmeği örmeden alalım. Bir sonraki yuvayı içten dışa doğru şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. Bir kez daha karşı tarafı göstereyim. Krem olan kısma kadar böyle devam edeceğiz kırmızı ipimizle. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakine 12.yi örmeden aldım. Bir sonraki yuvayı şişime dıştan içe doğru şöyle şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi burada kırmızı yuvalar bitene kadar devam ediyoruz. Şu krem olan kısma kadar devam ediyoruz. Kırmızıyla sonrasında krem ipimizi bağlayıp buradan sonrasını da kremle devam edeceğiz. Ön kısma uygun olsun diye hemen şöyle diğer patimden de göstereyim. Bakın bu şekilde ve biraz ördükten sonra krem kısma geçtiğimizde burada bir kesim yapacağız. Eğer ben bunun hepsini yukarı doğru çıkartırsam 12 ilmeğin hepsini bilek kısmı çok büyük olacak ve ayağımızdan yürürken çıkacaktır. O yüzden arka kısmına böyle bir kesme işlemi uygulayacağım. Sizlere de anlatacağım. Kırmızı kısım bitene kadar gösterdiğim gibi devam edelim. Sonrasında bekleyelim. Evet, kırmızı olan kısmı tamamladım. Kreme kadar geldim. Haroşamı ilerlettim. Krem ipimi bağladım ve kırmızı ipimi kestim. Şimdi burada normalde bu ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ama renk geçişi yapacağımız için ilk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. 11 ilmeğimizi örüyoruz. 12.yi örmeden alıyoruz. Bakın krem kısmın ilk yuvaya içten dışa doğru şişimi takıyorum. Şöyle ilmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye döndüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. Yani sadece renk değişimi yaptık. Hani farklı bir şey yapmadık burada. 11 ilmeğimi ördüm. 12.yi örmeden aldım. Burada iplerimi şöyle iç tarafa çekiyorum. Bu iplerimin ucunu. Hemen buradaki krem yuvaya dıştan içe doğru ilmeğimi şişime takıyorum. Taktıktan sonra ilmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Burayı da iç tarafa almış oldum. Böyle devam edelim. Nereye kadar gideceğiz? Artık kremle ilerliyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Burada 6 yuva kalana kadar.
Yani haroşanın bir altındaki şu kısma kadar hemen tığımla göstereyim. Şuraya kadar örmüş olacağım, buraya kadar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuva kalmış olacak burada. Böyle devam edelim buraya kadar. Sonrasında ilmek bu arkadaki topuk kısmındaki ilmek sayımızı eksilteceğiz. Oraya kadar böyle gösterdiğim gibi devam edip gelelim. Evet, buraya kadar ben devam ettim. 6 yuva, yani son 6.'yı da ördüm. 5 tane boş yuvamız kaldı burada. Şimdi bu 5 tane haroşalı kısım kaldığında ilmek sayımızı eksiltmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. Şöyle hemen ilmeğim çıktı. 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeği örmeden alıp sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Arka yüze döndüm. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi örüyoruz ve yine kenarlardan ilmekleri çıkarıp devam ediyoruz. 10 ilmeğimiz kalmıştı. 9'unu ördüm. 10.'yu örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. İlmeği önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte kestim. Şimdi ön yüze geldim. Yine kesme işlemi yapacağız. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Sonda 3 ilmek kalana kadar devam edelim örmeye. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini kesiyorum. Sonuncu ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıp ilmeğimi de önüne geçiriyorum. Bu ikisini kesiyorum. Arka yüzde yine kesme işlemi yapmıyoruz. 8 ilmeğimiz kaldı şişimizde. 8 ilmeğin 7'sini örüyorum. 8.'yi örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini kesiyorum. Tekrar ön yüze geldim. Yine burada kesme işlemi yapacağım. Birinciyi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. 2 ilmek ördüm. Zaten sonda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin ikisini birlikte alarak kestim. Son ilmeği örmeden aldım. Yine sıradaki yuvayı şişime takıp ilmeği önüne geçirdim ve kestim. Yine arka yüzü örüyoruz. 6 ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeğin 5'ini ördüm. 6.'yı örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyim. Yine kesme yapacağım. Birinciyi örmeden aldım. İkinci, üçüncü ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Sonra yine 3 ilmeğim kaldı. Dördüncü ve 5. ilmeğimi de kesiyorum. Yani arka arkaya 2 tane kesmiş oldum. Sonraki ilmeği örmeden aldım. Yine yuvayı şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte kestim. Arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. 4 ilmeğimiz kaldı zaten. Dördüncüyü örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. İlmeklerimi kestim. Şimdi ön yüze döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Zaten 4 ilmeğimiz var. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ikisini birlikte alarak kestim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirip bu ikisini birlikte alarak kestim. Arka yüze dönüyorum. 3 ilmeğim kaldı. İkisini ördüm. Üçüncüyü örmeden alıp hemen şuraya bağlıyorum. Son yuvaya bu ikisini birlikte kestim. Ön yüze döndüğümde ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte alarak kestim. Hemen tığımı alıyorum. Şişlerimle işim kalmadı. Tığımı aldım. Bu ilmeğimi, burada bir tane yuvamız kalmıştı. Hemen onun dibine batarak buraya bağlıyorum. Arka kısım bu şekilde. Bir tane de zincir çekiyorum.
Şöyle ipimi kestim. Artık patiğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi kesme işlemimiz bu şekilde. Bilek kısmı da gayet rahat oldu. Şöyle görünümü, yandan görünümü böyle. Hemen isterseniz size zaten alt kısmı açılıyor ve üstü de açılıyor. Şöyle hemen santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. 24 santim civarında. Zaten bu haroşa olduğu için biraz böyle çekiyor. 25 santime kadar esneme yapıyor yani bu. 38-39'a uygundur. Hemen 40 numarayı sizlere ölçeyim. Şöyle. Burası da 26-27 santim civarında. Dediğim gibi burası biraz açıldığı için açılmayı da hesap ederek şöyle tekrar ölçeyim. Gördüğünüz gibi 26, esnediğinde de 27 santim oluyor. Bu da 40 numara için uygundur. Evet, ayak mankenine de geçireyim hemen. Gerçekten çok güzel bir model. Rahatlıkla herkesin örebileceği türde ve kolaylıkla bir model. Şöyle göstereyim. Şahane bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu patiğimiz 38-39 numara içindi. Bu patiğimiz de 40 numara için uygundu. Ölçülerini, sayılarını, her şeyini sizler için anlattım. Umarım faydalı olmuştur sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, altına yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.